Merhaba arkadaşlar, İki Ters Bir Düz YouTube kanalındasınız. Bugün sizlerle örgülerimizde bedenimize göre ilmek sayısını nasıl hesaplarız bu konu üzerinde çalışacağız. Bu önümde görmüş olduğunuz ölçü tablosunda 3 aydan 6 yaşa kadar bebek ve çocukların standart ölçülerini görüyorsunuz arkadaşlar. Santimetre cinsinden verilmiş. Aynı şekilde burada da 36 bedenden 54 bedene kadar bayan ölçüleri yer almakta. Biz şimdi bu ölçülere göre hangi bedene denk geliyorsak veya bu beden ölçülerinden farklıysa ölçümüz, ilmek sayımızı nasıl hesaplayacağız? Bunu öğreneceğiz bu videomuzda. Şimdi isterseniz başlayalım. Almış olduğumuz yünlerin etiketinde şu şekilde açıklamalar yer alıyor arkadaşlar. Bu yünün kaç numarayla örüleceği ve 10 santimetre içerisinde kaç ilmek ve kaç sıra yer alacağı burada belirtilmiş. Ama bu her zaman denk gelmeyebilir. Çünkü herkesin el örgüsü farklıdır. Gevşek ya da sıkı örebilirsiniz. Ya da farklı bir şiş numarası kullanabilirsiniz. O yüzden size tavsiyem örgüye başlamadan önce kullanacağınız şiş ve iple yine eğer desen kullanacaksanız o desenle bir 10 santimetre karelik bir parça örmeniz arkadaşlar. Ben bu şekilde bu ipimizle 4 numara şiş kullanarak şu şekilde bir numune hazırladım. Örnek olduğu için düz örgü kullandım. Siz dediğim gibi desen kullanacaksanız mutlaka desene göre bu çalışmayı yapın. Çünkü ilmek sayısı farklı çıkacaktır. Desen toplayabilir veya daha geniş olabilir. Ben işaretledim daha önceden. 10 santimetrelik eninde ve 10 santimetre boyunda kaç ilmek ve kaç sıra düşecek? Şimdi bunu birlikte hesaplayacağız. Not alayım. 10 santimetre en için gerekli ilmek sayısı. İşaretler arasını sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ilmek. Tekrar 10 santimetre yükseklik için hesaplıyorum. Buradan sıraları sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 sıraya denk geliyor. Artık numuneye ihtiyacımız kalmadı. Şimdi buradan hareketle 1 santimetre içerisine kaç ilmek denk geliyor? Yine 1 santimetre ördüğümüzde kaç sıra denk geliyor? Bunu hesaplayacağız. Bunun için de 10 santimetre ördüğümüzde 22 ilmek gerekiyor. 1 santimetreye kaç ilmek gerekir? Karşılıklı çarpıyoruz ve soru işaretinin karşısındaki sayıya bölüyoruz. 1 ile çarptığımızda sonuç değişmiyor. 22'yi 10'a bölüyorum. Eşittir 2,2 ilmek düşüyor 1 santimetreye. Aynı şekilde sıra hesabı yapıyoruz. 10 santimetre ördüğümüzde 32 sıra denk geliyor. 1 santimetre ördüğümüzde kaç sıra denk gelir? Yine çarpıyoruz, 10'a bölüyoruz. 32 bölü 10 eşittir 3,2 sıra. 1 santimetre ördüğümüzde 3,2 sıra denk geliyor. Şimdi beden hesaplamaları yapacağız. Biz standart ölçülerden yararlanarak buradan ilmek sayılarını hesaplayarak örmeye başlayabiliriz. Ama kendi ölçülerinize göre nasıl beden ölçünüzü alırsınız, nasıl ilmeklerinizi hesaplarsınız bunu göstermek istiyorum. Şöyle basit bir şekil çizdim. Burada beden ölçüsüne ihtiyacımız var. Beden ölçüsü için koltuk altından, göğüs hizasından çepeçevre bedenimizi ölçüyoruz şöyle. Mezroyu koltuk altından geçiriyoruz. Eğer bir bayana örecekseniz göğsün en yüksek yerinden geçiriyoruz metreyi. Bu bizim beden ölçümüz. Beden ölçüsünün içerisinde hem arka
artı hem de ön bedeni birlikte ölçmüş oluyoruz. Bizim tablolarda verilen beden ölçüleri yarısı arkadaşlar. Yani burada ölçmüş olduğumuz ölçünün yarısı. İlmek hesaplama için ben 6 yaş seçtim arkadaşlar. 6 yaşa göre ilmek hesaplaması yapacağız. Şimdi bedenimizi ölçtük. Diyelim ki beden ölçüsü 72 santimetre geldi. Burada 36 yarısı oluyor. O yüzden biz şimdi buradan hesaplamaya başlıyoruz. Beden hesabımızda bedenimizin çevresini ölçtük, 72 santimetre. Bunun yarısını alacağız. O yüzden 72 bölü 2 eşittir 36 santimetre ediyor. Yani arka bedenimiz 36 santimetre. Tabii ki aynı zamanda da ön bedende 36 santimetre. Şimdi arka ilmeklerini hesaplıyoruz. 36 çarpı 1 santimetreye 2,2 ilmek düşüyordu. 2,2 ile çarptığımızda 79,2 ilmek denk geliyor. Küsuratlı olduğu için biz bunu direkt 80 ilmeğe yuvarlıyoruz. 80 ilmek. Arka beden için 80 ilmekle başlıyoruz arkadaşlar. Ön beden için eğer kazak örecekseniz aynı ilmek sayısıyla başlıyorsunuz. Diyelim ki biz hırka öreceğiz. Onu da göstermek istiyorum. Hırka için ön iki parça olarak örüldüğünden dolayı biz 36 santimetreyi 2'ye bölüyoruz önce. Bu da 18 santimetre ediyor. Yani sağ ön beden 18 santimetre, sol ön beden 18 santimetre olacak. Şimdi biz ön bedeni hesaplıyoruz. 18 çarpı 2,2 ilmek sayımız 1 santimetre için çarptığımızda 39,6 ilmek. Bunu da 40 ilmek olarak yuvarlayalım arkadaşlar. 40 ilmek. Ön bedenimiz 40 ilmek. Tekrar ön beden yazıyorum. Henüz işlemimiz bitmedi. Tabii ki ilik patımız var. İlik patı için ayrıyeten ilmek hesaplayacağız. 40 ilmekle başladık. Artı ilik patı. Genellikle ben çocuk örgülerinde 6 ya da 8 ilmek ilik patı ekliyorum. 8 ilmek eklediğimizi düşünelim. 40 ilmek ön beden için artı 8 ilmek de ilik patı için toplam 48 ilmek. Ön bedenimizi de şöyle yazayım tekrar. Ön beden toplam 48 ilmekle başlanacak. Ön bedeni de hesapladık. Şimdi kol kaç ilmekle başlayacak onu da göstermek istiyorum. Bilek genişliği 6 yaş için 15 santimetre. 15 santimetre için kaç ilmeğe ihtiyacımız var? Kol başlarken de kol 15 santimetre çarpı yine 2,2 ilmek sayımız 1 santimetre için çarptığımızda 33 ilmek gerekiyor. Bu da kol için başlangıç ilmekleri. Şimdi ben size buradaki terimleri de anlatmak istiyorum. Beden genişliğini gösterdim. Beden ölçüsünü alıyoruz. 2'ye böldüğümüzde beden ölçüsünü bulmuş oluyoruz. Kol evine kadar uzunluk dediğimizde kol evine kadar uzunluk şurası arkadaşlar. Başlangıçtan kol ilmeklerimizi kesene kadar ördüğümüz bölüm kol evine kadar uzunluk. Bizim kol evine kadar uzunluğumuz 29 santimetre 6 yaş için. Kol evinden sonraki uzunluk var. Bu da 18 santimetre. O da omuz başından kol kesimine kadar olan bölüm. Şurası. Burası da 18 santimetre 6 yaş için.
Arka ortadan basene kadar olan uzunluk, arka tarafta ense kökünden başlangıca kadar olan bölüm, arka ortadan basene kadar uzunluk. Yani arka parçanın ense kısmından başlangıca kadar olan bölüm arka ortadan basene kadar olan uzunluk oluyor. Omuz ise yakayla bu bölüm, omuz genişliği. Kol evine kadar uzunluk, yine kolu şöyle düşünelim. Kol şekli çizeyim örgü olarak. Örgüdeki kol görüntüsü. Burası kol evine kadar uzunluk, bu kısım. Kolumuza başladık. Örmeye başlıyoruz. Kol evine kadar uzunluk 32 santimetre. Kol evinden sonraki uzunluk şu kısım. Burası şöyle göstereyim. 13 santimetre. Bilek genişliği bu bölüm. Bu da 15 santimetre. Kol boyu dediğimizde başlangıçtan, lastik kısmından kolun bitimine kadar bu toplam uzunluk. Yani 32 ile 13'ü topladığımızda kol boyunu veriyor 45 santimetre. Toplayalım, eşittir. Evet, 45 santimetre. Bu terimlerin de anlamları bu şekilde arkadaşlar. Şimdi sıra hesabı da yapalım, bir iki tane örnek olsun diye. Burada kol evine kadar olan uzunluğu sıra olarak hesaplayalım. Kol evine kadar uzunluk hesaplayacağız. Uzunluğumuz 29 santimetre çarpı 1 santimetreye 3,2 sıra denk geliyordu. 3,2 ile çarpıyoruz. 92,8 sıra oluyor. Bu sırayı da 92'de bırakabiliriz. 93, 94 yapabiliriz. Ortalama olsun. 92 diyelim. 92 sıra. Kol evine kadar 92 sıra öreceğiz. Kol evinden sonraki uzunluğu hesaplayalım. Kol evinden sonra. Bu da 18 santimetre. 18 çarpı 3,2 eşittir. Çarptığımızda 57,2 sıra. Bunu da 58 sıra diyebiliriz. Bu şekilde. Hesaplamalarımızı bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Umarım anlatımda yardımcı olabilmişimdir. Takıldığınız yerler olursa yine sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.